Efendim merhabalar. İlk kez beni bu videoda tanıyorsanız ben Nihat. Öğrenmeyi, keşfetmeyi, okumayı, gezmeyi ve bunları paylaşmayı çok seviyorum. Şu anda da öğrenme sürecim son 4 aydır Budapeşte'den devam ediyor. Hazırsanız bugünkü konumuz olan pasaportum en iyi öğretmenim oldu konulu paylaşım videoma başlayalım. Evet, aslında bu başlığı çok düşündüm, çok katmanlı fakat sürece en başından başlamak istiyorum. O da şu, henüz lisedeyken aslında o zamanki dönemde Comenius diye geçen, şimdi Erasmus projesi olarak ismi değişmiş olan bir projeyle lisedeki öğretmenlerin proje yazdılar ve ben de bir şekilde projenin parçası olmuş oldum. Ve ilk kez 13 yaşında, 13-14 yaşlarındayken o program kapsamında, proje kapsamında biz buradan birkaç arkadaşla beraber, hocalarımızla beraber kalkıp Polonya'ya gittik. Polonya o günden beri benim için en özel ülkelerden bir tanesi. İlk kez gittim. Aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonrasında henüz hala Polonya'ya gitme fırsatı bulamadım. Ama aklımda tekrar bir de oralara bu kadar gezdikten, gördükten sonra bir uğrama fikri var. Gittim ve orada arkadaşlar bir Polonyalı ailenin evinde kaldım. Yine benimle benzer yaşta bir iki yaş küçük bir öğrenciyle gittik. Yağmurlu bir günde Varşova'ya indik. Ve okula gittik. Okula vardıktan sonra okulda aileler bizleri bekliyorlardı. Sadece orada bir merhabalaştık, bir şeyler oldu ve Nihat'la işte şu arkadaş eşleşti, işte Ayşe ile bu arkadaş eşleşti falan diyerek bizleri ailelere teslim ettiler ve biz merhaba dedik, arabaya bindik ve bir baktım arabada önde bir işte çocuğun babası, arkada ben böyle gidiyorum. Hani nereye gidiyorum? Ne oluyor? Tabii ki hani korku yok ama ister istemez 13-14 yaşındasınız ve hani böyle çok da gözüm açık olan bir dönem değildi açıkçası. Ve tanımadığınız bir insanın arabasında onların evine doğru gidiyorsunuz ve o akşam orada kalacaksınız. Ve tabii ki de dil bariyeri var. Yani İngilizce sözde işte fena değildi vesaire ama İngilizcem çok yokmuş tabii ki. Gittim. İlk akşam tabii ki İngilizcem de çok olmadığı için işte Translate açtık. Onlar yazıyorlar. Ben cevap veriyorum bilmem ne. Ha şunu söyleyeceğim. Ee, Buradan giderken de açıkçası o dönemde çevremizde yurt dışına gidip gelen bu kadar çok yaygın değildi. Bizim de çevremizde yoktu. 5 gününe gittim ama yani canım annem, artık hepiniz annemi tanıyorsunuz. Bana bir çanta hazırladı. Çantanın içerisinde sarmalar, fasulyeler, konserveler, işte hazır çorbalar, şey ne derler, krakerler, tatlılar, tuzlular, bir sürü şeyler. Hani orada aç kalma. Hani çantamın yarısından fazlası yemek dolu gerçekten. Neyse o yolculuk geçti. Eve gittik. İşte sohbet ettik falan. Küçük bir akşam yemeği hazırlamışlardı. Ben kenardan köşeden yedim. Çünkü bilmediğim bir yemek. Aman sakın domuz, sanki her şeyin içerisine domuz katıyorlarmış gibi o zamanki şeyde. Domuz eti olmasın falan gibi böyle bir çekince. Derken planım şu. Açım tabii ki. Bana odamı göstermişlerdi. Üst katta öyle 2,5 kat gibi böyle loftlu bir evdi. Çok güzel bir evdi. Odamı gösterdiler. Eşyamı koydum. Ondan sonra hemen aşağıya indik. Yeterince inceleme fırsatı bulamamıştım. Daha sonrasında ben tabii şey yani artık odama bir gideyim hani bir kendi kendime bir kalayım istiyorum. O zaman da tabii ki şimdiki gibi WhatsApp'lar bilmem neler yok yani hani ailemizle iletişim kurabileceğimiz bir sistem de yok. Çünkü yurt dışındayız, hattım kapalı. Neyse tamam dedik, iyi akşamlar dedik. Odaya çıktık ve ben şeyi hayalini kuruyorum. Odaya çıkacağım ve çantamı açıp oradaki krakerlerden yiyeceğim. Öyle bir şey ki odam ve odamın kapısı işte bir koridora açılıyor. Koridorun sonunda da anne babasının odası var. Arada da işte tuvalet, banyo falan. Yattım ve kapıyı kapattık. Hani en son beni uğradılar işte iyi akşamlar falan. Arkadaşlar kapı camdı. Yani şöyle bir şey var ki tam da kapının karşısında benim bavulum duruyor. Yatakta girince sağda. Ben böyle yatağa yattım. Yani gerçekten amatörlük, acemilik, gençlik, çocukluk ne derseniz. Ben böyle açım, yataktayım ve yattığım yerden çantama bakıp içindekileri hayal ediyorum ama nasıl moralim bozuk? Çünkü açım yani onları da yememişim. Halbuki kalk çantandan al ye falan ama işte o zaman böyle bir anı. Ama bunu şu an böyle gülerek anlatıyorum. O zamanki yatakta 14 yaşında açlıktan karalan bir Nihat varken aradan geçen yıllardan sonra bunu böyle gülerek anlatıyorum. Neden bu kadar detaylı anlattım? Çünkü aslında bir sürü yeni durum var orada yani. Başka bir ülkeye ilk kez girdim. Alfabe değişti,
İnsanlar değişti. Güzel bir havadan gittim. Yağmurlu bir havaya girdim. Tanımadığım insanlar arabasına bindim. Eve gittim. Farklı bir ev. Evde ayakkabıyla geziliyor işte. Ne bileyim camdan bir kapı var. Yemekler farklı yemekler gibi gibi. Tabii orada 5 gün bir şekilde geçirdik. Güzel de geçti. Alıştım da aileye. Çok çok iyi bir aileydi. Ve o öyle bir programı kapattık. İngilizce sunumlar yaptık. İngilizcemin ne aşamada olduğunu görmüş oldum. Diğer aslında bu projenin şöyle bir önemi vardı. Diğer ülkedeki kişilerle, yabancılarla haşır neşir olduğum ve aynı zamanda da benim de ilk kez bir ortamda yabancı konuma düştüğüm bir durumdu. Dolayısıyla hani o yabancılığı, başka bir ülkede olmanın verdiği hissi orada tatmış oldum. Ve bu iş aslında hoşuma da gitti. Yani orada yabancı olmak, işte kendimiz Türkçe konuşuyoruz, bizi kimse anlamıyor gibi. İşte o dedikodular, medikodular, ergenliğin vermiş olduğu her şeye gülmeler, işte her şeye abartmalar. Öyle bir şeydi ve o program bitti. Döndük. Daha sonraki yıl evinde kalmış olduğum Polonyalı arkadaş Türkiye'ye geldi. Bizde kaldı. Bu da çok farklı güzel bir deneyimdi. Başka bir yabancıyı burada ağırlamak ve hani ister istemez hani evdeki aile üyeleriyle işte arada böyle bir tercümanlığı sen yapıyorsun gibi hoş bir deneyimdi. Bu 14 yaşında ilk kez yurt dışı ile tanışmış olmam ve işte pasaportun bana öğrettikleriydi. Ama ben kendimi bildim bileli hem İngilizceye hem yurt dışına böyle bir meraklı birisiydim. Sadece yurt dışı değil aslında farklı kültürlere karşı bir merakım vardı. Daha sonrasında üniversiteye başladık tabii. Üniversitedeyken bir program, aslında bir önceki videomda bahsetmiştim, gönüllülük çalışmalarına katıldım. Orada tanışmış olduğum bir arkadaşın söylemesiyle bir programa başvurdum ve o program kapsamında üniversitenin ilk yazında bir otobüste Avrupa'yı gezmiş olduk. Ama bu şey demek değil. Bu anlattıklarım hiçbirinde ben böyle hani lütfen izleyenler açısından parası vardı kalktı gez gibi düşünmeyin. Hiçbirine ben para vermedim arkadaşlar. O programda da şöyle belki detaya inebilirim. Gitmek istiyorum ama gitmek için bir sponsor bulmam gerekiyordu. Yani öyle bir mantığı vardı. Şirket hani buradaki sponsordan ücret almış oluyor ve onun reklamını yapıyor gibi. Ben de sağ olsun o zamanki burs aldığım bir kuruma dedim ki bakın böyle böyle bir şey var. Sponsor dosyası vardı. Gittim orada sunum yaptım. Neden gitmek istediğimi anlattım ve onlar da kabul ettiler. Ve o dönem için çok fazla para olan 10.000 TL'lik bir sponsorluk sağladılar. O dönem dedim arkadaşlar 2012 gerçekten iyi bir paraydı tabii ki. Ve o şekilde gitmiş oldum ve orada da çok farklı kişilerle tabii ki bir otobüsün içerisinde yaklaşık 2 ay 55 gün kadar yaşamak, farklı kişilerle odalarda uyumak falan çok farklı bir deneyimdi benim için. Ama orada da hani rüya gibiydi. Bir gün bir ülkedeyiz, ertesi gün başka bir ülkedeyiz ama o ülkelerdeki hafif farklılıkları, ülkelerdeki benzerlikleri, yemeği, dilleri vesaire çok büyük bir ufuk açtı bende. Yani hani buralara gidilebilirin aslında yavaş yavaş bende adımlarını atmış oldu. Daha sonrasında hani buralar Avrupa, otobüs, Türk falan daha böyle konforlu bir alandayken Work and Travel programını keşfettim. Üniversite 2. sınıftayım o sırada. Work and Travel hiç bilmeyenler için açıklıyorum. Amerika için geçerli bir program. Amerika'ya gidiyorsunuz hala olan bir program. Üniversite öğrencilerini kapsayan bir program. Orada yaz döneminde 2-3 ay otelde, işte restoranda, kafede, bir eğlence parkında genelde çalışıyorsunuz. Ve sonrasında da belli bir zamanınız oluyor. Yaklaşık 3 hafta, 1 ay kadar. O süre zarfında da isterseniz Türkiye'ye dönebilirsiniz, isterseniz de Amerika'yı gezebilirsiniz. Work kısmı, çalışma kısmı, travel kısmı da çalıştığınız zaman kazandığınız parayı yine Amerika'da yiyip dönmeniz üzerine bir program gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki gençsiniz ve Amerika'ya gitmek, çalışmak, aslında baktığınız zaman para evet elbette harcıyorsunuz uçak bileti vesaire ama orada para da kazandığınız için birbirini çok rahat dengeleyen bir program. Ben buradan herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve orada da yani şunu söyleyebilirim. Bazen bunu hala karşılaşabiliyoruz. Benim dönemimde çok karşılaşıyorduk ve bana arkadaşlarım çok soruyordu. Yani ya tek başına gidiyorsun nasıl oluyor? Yani bazen bir şey yapmak için bir arkadaş ararız yanımıza. Evet bu çok doğal olabilir. Ama bazen de tek başına bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. O tek başına çıkmış olduğumuz yolculukta karşılaşacağımız insanlar bize çok farklı şeyler öğretiyorlar. Geçen gün bunu bir arkadaşla daha konuşuyorduk. Tek başıma seyahat etmeyi ben seviyorum. Ama arkadaşımla veya işte annemle, babamla yani yakınımla da gezmeyi seviyorum. Bunların her birinin tadı bir başka. Ama yalnızken gezerken çok daha yalnız olduğum için, yanında biriyle konuşmadığım için daha fazla detaylara bakabiliyorum. Daha fazla diğer insanlarla tanışmaya açık oluyorum. Çünkü bir parkta bile otururken yalnız oturan birini gördüğün zaman sohbet başlayabiliyor ama yanında biri varken başkasına odaklanma durumu çok fazla olmuyor gibi. Neyse bunu kapatıyorum ama şunu söyleyeceğim ki bir şeyleri yalnız yapmaktan, bir etkinliğe yalnız gitmekten, bir şehre yalnız gitmekten çekinmeyin, korkmayın. Bazen yalnız gitmeniz
arkadaşınızla beraber gitmenizden çok daha güzel fırsatlar karşınıza çıkarır arkadaşlar. Bunu çok kez yaşamış biri olarak söylüyorum. Evet, Work and Travel'ı araştırdım ettim derken başvurdum. Work and Travel için işte her şey oldu ve Amerika'ya gideceğim. Bileti aldık ve buradan direkt uçuşla New York'a gidiyorum. 12 saat. Yani 12 saatlik bir uçak yolculuğu yapacağım. İkincisi, o zaman bana sorsanız bu arada kaç yaşındayım? 21 yaşındayım. Ve hani İngilizcem var, konuşabiliyorum. Ee, Uçağa bindim. 12 saat çok güzel, farklı bir deneyim. 12 saatlik uzun yolculuktaki uçak içerisinde nasıl zaman geçtiğine dair vesaire. Ve New York Kennedy Havalimanı'na indim. Haziran ayı 2015 ve bir baktım gerçekten Amerikan filmlerinde izlediğimiz işte o siyahi polisler, buradan kablolar mablolar orada ve hani ben nereye geldim dedim. Tamamen başka bir dünya. Saat zaten buradan binmişim. Aradaki 10 saat farkından dolayı başka bir yere inmişim. Saat yine gündüz falan. Bir sürü yenilik var orada da. Bir şekilde havalimanında işlemini hallettim. Oradan aktarma yaptım. Oradan başka bir aktarma derken 30 saatlik bir yolculuğun ardından ben gideceğim yere vardım. Beni aldılar, işte çıktık. İş anlatıyorlar, işte hani çok ilk başlangıçta işte şöyle olacak böyle olacak gibi bir takım işte hoş geldin oryantasyonu yapıyorlar birebir. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamıyorum. Yani bir şeyler anlatıyor bana. Evet diyorum ama tabii ki şu an ben çok daha iyi, yani birinin karşı tarafın sizi anlayıp anlamadığını anlıyorsunuz. Tabii ki oradaki hanımefendi de benim anlamadığımı anlıyordu. Anladım diye soruyordu. Yes diyorum böyle. Ama anlamadığım husus çok fazla. Sonradan tabii anlamadığım artık söyledi ve önemli bilgiler verdiği için. Orada uzun yıllardır çalışan bir Türk vardı, işte o zaman işte 35 yaşlarında. Onu çağırdı, sağ olsun o benimle ilgilendi, anlattı. Ama benim moralim yerlerde. Yani annemler arayıp şey diyeceğim. Ben burada yapamam. Anlamıyorum çünkü. Yani ben İngilizce bilen bir Nihat olarak Amerika'ya gittim. İlk anda İngilizce bilmiyorum, yani pat diye suratıma dank etmiş oldu. Onun için moralim çok bozuldu. Türkiye'yi de aramıyorum çünkü saat farkından dolayı Türkiye'de gece. Neyse tabii ondan sonra yavaş yavaş arkadaşlarla tanıştık, çalışmaya başladım falan derken o süreçte yani Work and Travel'da kimse size açıp da İngilizce öğretmiyor tabii ki ama kulak doygunluğu olarak veya konuşmam gerektiği için harala hürele hatalarla, eksilerle, artılarla kelimeleri sadece yan yana koyarak bir şekilde çekinme olmadan konuştum. Ve bakın 4 aylık bir sürecin sonunda oradaki arkadaşlarla ilk gün bana oryantasyon yapan kadınla biz havadan sudan, Türkiye'den, sıkıntılardan, problemlerden konuşabiliyorduk. Tabii ki mükemmel bir İngilizcem yine yoktu. Ama o 4 ay benim İngilizce konuşmaya dair o kırgınlık vardır ya Türkiye'de genel olarak, aslında yeni bir dil öğrenirken herkeste olur bu. Hani anlıyorum ama konuşamıyorum. Çünkü konuşmadık. Yani hep dinledik, hep duyduk. Ama konuşma ortamı bulamadığımız için bunu gerçekleştiremedik ve korkumuz var. Yanlış mı yaparım? Acaba oraya iz mi gelecekti? O nasıl olacaktı falan. Bunları düşünmemize gerek yok. Sizi bir suya attıkları zaman nasıl çırpınarak çıkmaya çalışıyorsanız İngilizce'de de başka bir dilde de çırpınarak bildiğiniz kadarıyla beden diliyle vesaire halletmeniz gerekiyor. Orada işte ben bu korkumu yenmiş oldum. Yani İngilizce konuşmaya karşı ön yargım, korkum tamamen kalktı. Dedim ki, aa evet, benim çok fazla eksiğim var. Kendimi geliştirmem lazım. Ama korkmaya da gerek yok. Yani bir şekilde öğrendikçe daha da iyi olacağım. Çünkü anlaşabiliyorum gibi bir deneyimle oradan dönmüş oldum. Yani Work and Travel'daki deneyimlerim için size ayrıca böyle 4 seri falan yapmak lazım ama çok keyifliydi. Ve o da benim yine pasaportla ilgili bana öğreten, ders veren başlıklardan biri oldu. Ve ertesi yaz tekrar Work and Travel'a gittim ve orada şu an için aslında en yakın arkadaşım dediğim kişilerden biriyle ben orada tanıştım arkadaşlar. İşte tek başına gitmenin verdiği şey. Hatta bir arkadaşım da döndük. Daha sonra Macaristan'da yüksek lisans yaptı. Burada biriyle tanıştı. Evlendi. Çocuğu oldu derken ben de şu an buradayım. Onunla da şu anda burada görüşüyoruz. Çocuğu var. Ailesiyle tanıştım vesaire. Hayat böyle tabii ki. Nereden nereye getireceğini, tanışacağınız insanların nerelerde karşınıza çıkacağını bilemiyorsunuz. Böyle de güzel bir yanı da oldu. Tabii bütün bunlardan sonra özellikle gönüllülük yaptığım için de Avrupa'daki projelere katılmak, kendimi geliştirmek vesaire dair böyle bir gayretim vardı. İngilizce karşı hep bir ilgim vardı ama bir kursa gitmeye karşı da hep bir ön yargım vardı. Ama tamamen kendimi suya atarak, okuyarak, dinleyerek, izleyerek, bu tür projelere katılarak İngilizcemi çok farklı bir yere taşımış oldum arkadaşlar. Üniversite bitti. Çalışma hayatına başladık tabii ki derken daha sonrasında ben, bu da başka bir başlıkla anlatacağım,
çalıştım. Daha sonra kendi girişimimi kurdum. Daha sonrasında başka tekrar bir sürece başladım. Başka bir yerde çalıştım. Arada yüksek lisansımı yaptım. Covid geldi, bütün hayatımız alt üst oldu derken 5 yıllık yoğun süreçlerden sonra bir kurumda yönetici pozisyonunda çalışırken Türkiye'de hep yapmak istediğim bir şey daha vardı üniversitedeyken. O da Avrupa Gönüllü Hizmeti diye geçiyor. Aslında eski ismi bu şekilde geçiyor. Avrupa Dayanışma Programı yeni ismi. ESC. Bu konularla ilgili Avrupa'daki gençlik projeleri, gençlik programlarına dair ayrıca böyle bir seri yapma planım var arkadaşlar. İlgileniyorsanız, merak ediyorsanız yorumlarda lütfen paylaşın. Çünkü birazcık o konuyla ilgili motivasyona ihtiyacım var. Biraz detaylı bilgi vermek istiyorum. Bu program aklımdaydı. Bu programda sivil toplum kuruluşlarında Avrupa'daki bir sivil toplum kuruluşuna gidip 2 haftadan 1 yıla kadar gönüllü olarak uluslararası gönüllü pozisyonunda çalışabilmenize imkan sağlıyor ve orada da sizin masraflarınızı karşılıyor. Yani yeme içme gibi Erasmus'taki burs mantığı, hibe mantığı gibi düşünebilirsiniz. Krallar gibi yaşamıyorsunuz ama eksiye düşmeden çok rahat bir şekilde orada maddi anlamda yaşantınızı sürebiliyorsunuz. Yoğundum ve 30 yaşına kadar bu programa katılınabiliyor. Ben o zaman 27 yaşındaydım. 28'e doğru girecektim. Ve bir gün Covid olmuştum. Evde uzanırken bir mail geldi. Diyor ki Fransa'da böyle böyle bir program var. Ve ben Fransa'ya karşı herhangi bir motivasyon yüksek birisi değilim. Fransızca da bilmiyorum. Fransızca bilmeden Fransa'ya gitmenin zor olduğunu da biliyordum. İlgilenmedim. Ama evde uzanıyorum ya. Bir yandan da çalışıyorum o dönemde ve yönetici olarak çalışıyorum. Çok da yoğun da o sürede işler. Sonradan tekrar başka bir yerden projeyi gördüm. Baktım projenin konusu beni çok çekti. Yani çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili bir projeydi. Fransa'da şehre baktım çok hoş. Dedim ki Nihat neden olmasın? Yani hani 28 yaşına geliyorsun ve bunu da denemen lazım. Bu ama sadece denemen lazım değil arkadaşlar. Ben zaten sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorum Türkiye'de. 2-3 kurumda çalışmışım. Birçok projede bildiğiniz üzere geçenki videomda şuraya bir yere bırakırım. Gönüllülük faaliyetlerine katılmışım. Bu çok güzel bir şans. Hem dilimi geliştirmek hem Avrupa'da bu işler nasıl olup bitiyor bunu görmek istiyordum gerçekten. Hem de birazcık da dinlenmek yani bu kadar yoğun bir süreçten geçtim. Birazcık kendime zaman ayırayım gibi bir düşünce vardı. Başvuru yaptım. Çok hızlı gelişti ve beni kabul ettiler. Ve istifa ettim. Tabii ki ben bu süreci böyle kolay anlattım. Ama arkadaş çevremden çok fazla eleştiri aldım. Şöyleydi. Sen burada şu kadar maaşla yönetici olarak çalışıyorsun, kalkacaksın şimdi tekrardan sıfırdan gönüllü olacaksın. Bunlar hepsi genç yaşta yapılacak şeyler. Üniversiteli misin sen? Gibi gibi çok dönüş aldım. Geri bildirim demiyorum, eleştiri diyorum. Eleştiri aldım. Ama ben neden bunu yaptığımı çok iyi biliyordum. Bunu bana nasıl kazanımlar sağlayacağını biliyordum. Onun için de o yaşlarda bunların yapılabileceğini bildiğim için kalktım. Fransa'da kendimi buldum. Sadece bir bonjour ve merci diyen Nihat olarak. Başka hiçbir Fransızca bilgim yok. Arkadaşlar bir yıl boyunca ben orada çalıştım ve yani bir yılın çok harika geçti. Çok güzel projeler yaptık. Aynı evde başka ülkeden insanlarla yaşadım. Fransız insanlarla çalıştım. Birazcık aslında çalışma hayatında gördüm. Gönüllüydüm ama yaşımdan dolayı ve deneyimimden dolayı ben kendi burnumu çok daha profesyonel yapılacak işleri de soktum. Öğrenmek istiyordum çünkü. Ve Türkiye'deyken ben hani 10 milyonluk 15 milyonluk projeler yazıyorduk. Hani oraya gittim proje yazılacak benim için çocuk oyuncağı dedim ama bir baktım. Mesela Türkiye'de 15 milyona ne yapacağımı ben bilebilirken orada çok daha yeni olduğum için atıyorum 6.000 euroya ne yapılabileceğine dair hiçbir bilgim yok. Konaklama ne kadardır, bir kalemi fiyatı ne kadardır anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir piyasayı bilmediğim için orada öyle kaldım. Çok basit şeyleri bile düşünemez oldum ve bu bana çok güzel bir örneklik teşkil etti aslında. Dolayısıyla benim için çok keyifli, öğretici bir süreç oldu. Ve tabii ki Fransızcayı da orada B1'e kadar getirebilmiş oldum. Çok fazla pratik yapma imkanım oldu. Ve oradan döneceğim artık. Son dönemlerdeyim. Bakın bu yine benim pasaportumla ilgili bir şey. Yine pasaportla beraber kendi konfor alanımızdan çıkmak. Bu da çok önemli. Yani ben yazın tatil yapacağım demedim. Kalktım Work and Travel için Amerika'ya gittim. Bir sonraki yaz tekrar kalktım gittim. Şimdi profesyonel olarak çalışıyorum. Maaşım güzel. Gerçekten o zaman için güzel bir maaşım vardı. Her şey yolunda. Yöneticiyim. Ama konforumdan çıktım. Gönüllü olarak tanımadığım bir ülkeye bir yıllığına gittim. Dolayısıyla bunların hiçbiri böyle anlatırken böyle hani yapıldı edildi gibi olabilir. Ama arka tarafta artısı eksisi düşünülüp ve bazı şeylerden ödün vererek çıkmış oldum yolculuklarda. Ama hepsinin sonucunda da
o vermiş olduğum ödünlerin çok daha fazlasını çok şükür ki benim deneyimlerimde almış oldum. Son zamanlara geldik. Projem bitecek. Tabii ki artık hani ben 28-29 yaşlarındayım. İş bakıyorum. Türkiye'de bakıyorum, orada bakıyorum. Oralarda zor olduğunu gördüm çünkü Fransızca istiyor. Gibi gibi. Sonradan şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Tabii ki ben sivil toplum alanında çalışmak istiyorum. Uluslararası alanda çalışmak istiyorum. Böyle bir hedefim var. Fransa'da da biraz daha kalmak istiyorum. Onun için de bir kurs buldum. Paris'te. Bütün mailleşmeleri yaptık. Her şeyi konuştuk. Sağ olsunlar benim için bazı şeyleri, süreçleri öne çektiler. Derken bir gün dediler ki Nihat kaydını yap. Ondan sonrasında ben Türkiye'ye döneceğim ve tekrar vizeye başvuracağım. O zaman için de 2022'den bahsediyorum. 2500 euro kurs ücreti var. Ciddi bir para gerçekten. Ve ben tamam dedim, kararımı verdim, orada başlayacağım. O sırada da tabii iş başvuruları yaptığım için bir yandan ikisini deniyordum. En son dedim ki tamam hani bir yerden dönüş olmadı, ben burada devam edeceğim. Bakın kursa konuştum. Kurs Paris'te. Ben Paris'e 1 saat tren uzaklığında yaşıyorum. Ve kalkıyorum, bugün size kaydımı yaptırmaya geliyorum dedim. Trene bindim. Paris'e gidiyorum. 1 saatlik yolculuktayım. Cebimde 2500 euro var. Ve şöyle bir şey var. Kursa kaydolduktan sonra vizeme ret gelirse paramın bir kısmını geri alabiliyorum. Ama kendi isteğim doğrultusunda devam etmek istemezsem paranın tamamı 2500 euro yanmış oluyor. Yolda giderken bana mail geldi. Görüştüğüm kurumlardan bir tanesi mülakata çağırdı beni. Görüşme yapmak istedi. Yoldayım, Paris'e gidiyorum. Parayı versem, burada işe başlasam 2500 euro az para değil, boşa gidecek derken. Arkadaşlar ben Paris'e gittim. Paris'te birazcık dolandım, tur attım ve kursa kaydolmadan eve geri döndüm. Mülakata girdik. Mülakat güzel geçti. Sonra beni işte yüzde mülakat için başka bir ülkeye çağırdılar. Orada görüştük derken ben projemin bitmesine 1 ay kalmıştı. Şubat ayında, 2023 Şubat ayında şu anda da çalışmış oldum. Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu, gerçekten çok büyük, güzel işler yapan, önemli işler yapan bir sivil toplum kuruluşunda profesyonel olarak çalışma hayatına tekrar kaldığım yerden devam ettim. Bu devamlılık nasıl oldu? Benim oraya gitmiş olmamın çok büyük bir artısı vardı. O deneyimi elde etmiş olmamın çok büyük bir artısı vardı. Oradaki kurumun da referansı, Türkiye'deki kurumumun da referansı ile beraber bu iş gerçekleşti. Ve döndüm. Döndüğüm zaman eski çalıştığım arkadaşlar yine aynı çalışma yerlerine devam ediyorlardı. Buluştuk, ettik. Onlardan da şunu çok aldım. Ben de kendim şunu fark ettim. Ben o 1 yıl öncesinde Fransa'ya gitmekle ilgili konfor alanından çıkmasaydım eğer, şu anda yine burada ya aynı pozisyonda, çünkü daha üst bir pozisyonu yoktu çalıştığım pozisyonun, ya orada ya başka bir kurumda çalışacaktım. Şu an Nihat'a baktığım zaman 1 yıl başka bir ülkede, başka ülkeden insanlarla çalışma deneyimini elde etmiş. İngilizcesini iş İngilizcesi olarak geliştirmiş. Fransızca hiç bilmeyen bir Nihat olarak gitti. Fransızcası olan bir Nihat olarak iyi kötü dönmüş oldu. Fransa'yı keşfetti, Fransa kültürünü tanıdı, Fransa yemeklerini tattı, Fransa'yı gezdi gibi gibi. Sadece Fransa'da değil, aslında beraber yaşadığım insanlar, arkadaşlar başka ülkeden olduğu için İspanya, Ukrayna, Romanya, onlardan da çok şey öğrendik. Her akşam biz kendi yemeklerimizi yapıyorduk vesaire. Dolayısıyla o 1 yıllık süreçte böyle döndüm ve akabinde de hedeflediğim uluslararası bir sivil toplum kuruluşunda, yine sivil toplum alanında kariyerime devam etme fırsatı elde etmiş oldum. Aslında benim oraya gitme amacım gerçekten amacına ulaştı. Kendimi geliştirip Avrupa'da bu işler nasıl oluyor görmek açısından. Ve o zamandan beri de 2,5 yıldır burada çalışmama devam ediyorum arkadaşlar. Peki döndüm, Türkiye'den uzaktan çalışıyordum. Çok fazla gittim geldim. Hep farklı ülkeden insanlarla çalıştığım için, bakın farklı kültürlerle çalışmak, kültürler arası iletişim dediğimiz konu çok önemli arkadaşlar. İş yapış şeklimiz farklı, düşünce şeklimiz farklı, birbirimize yaklaşım şeklimiz farklı, espri anlayışımız farklı, yediğimiz farklı, içtiğimiz farklı, yeme içme saatlerimiz farklı. Dolayısıyla da Türkiye'deyken kurduğumuz bir cümle, yaptığımız bir hareket, espri, bir bakış, bir jest, bir mimik, bunların hepsinin ne olduğunu az çok bildiğimiz bir yerdeyken, ki Türkiye'de bile örnek veriyorum işte bir Trabzonluyla bir İzmirli yan yana geldiği zaman espri olarak farklılıklar olabilirken, başka bir ülkedeki kişilerle, kültürlerle bir araya geldiğimiz zaman inanın çok fazla şey öğreniyoruz. Bazı şeylerin bu sadece bize özel olduğunu da keşfediyoruz. Ve bütün bunlar başka ülkelerle bir araya geldiğimiz zaman, onlara sohbet ettiğimiz zaman, başka bir ülkede yaşadığımız zaman kendi ülkemizi, kendi dilimizi, kendi kültürümüzü, kendi vatandaşımızı çok daha
doğru ve farklı bir yerden bakabiliyoruz. İçerideyken bunu göremiyoruz ama dışarıdan gerçekten çok daha geniş bir bakış açısıyla bunları görebiliyoruz. Bütün bu Polonya'ya gittiğim 14 yaşındaki çalışma, work and travel, projelerdeki deneyimlerimin, Türkiye'deki farklı kültürlerle bir araya gelmiş olmamın, Fransa'da deneyimlerimin benim buradaki şu anda tek Türk olarak çalışıyorum burada ve yani dünyanın 55 tane ülkesinden kişiyle gün içerisinde en az 10 farklı kişiyle muhatap oluyorum. Toplantılar alıyoruz. Hepimizin aksanı farklı, farklı ülkelerden daha sonrasında İngilizce konuştuğumuz için. Ama yüz etkinlikler yapıyoruz. Bunların hepsi aslında işte o 13 yaşında, 14 yaşında Polonya'ya giden Nihat'ın kendine kattıklarının bir sonucu arkadaşlar. Ve bunlar şimdiden buradan baktığım zaman geçmişe hepsi tık 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 bir şekilde ilerlemiş. Ama bu şansa ilerleme olarak asla görmüyorum bunu. Aslında her zaman hepimizin bir yerlerde nereye varmak istediğine dair bir tasavvuru oluyor arkadaşlar. Bunun tam adımlarını yapamayabiliyoruz ama şuraya varmak istiyorum. Bunu da elde ettiğimiz zaman fark edebiliyoruz bazen. Hatta bazen çok sonra fark ediyoruz. Aa, ben bunu çok istiyordum ama oldu diyoruz, değil mi? Bazen kendimizi buluyoruz bu şekilde. İşte o aslında istediğimiz şey hep bir yerlerde duruyor. Ara ara kendimizi hatırlatıyoruz ve yolu da bir şekilde ona göre çizmiş oluyoruz. Yani ben gerçekten uluslararası bir STK'da farklı ülkelerle bu işi yapma fikrim ilk işe başladıktan sonra zihnimde oluşan bir şeydi. Daha sonrasında bir şekilde projelere katılmak, işte Fransa'ya gitmek derken aslında bunlar ona ulaşmak için olan adımlardı, evet, ama sadece ona ulaşmak için yaptığım adımlar değildi. Bu süreçteki öğrenmelerimin bana kazanımlarının neler olacağını bilerek, düşünerek, hep artısı eksisiyle hareket ederek gittiğim bir süreçti. Çok şükür de bunun karşılığını almış oldum. Ha, ne olabilirdi? Bu iş olmazdı. Belki orada Fransızca kursuna devam etmiş olurdum. Başka bir şey çıkardı karşıma. Belki şu an Fransa'da yaşıyor olacaktım. Belki biriyle tanışmış olacaktım. Onunla iş kurmuş olacaktık. Hiç bilmiyorum. Ha, Türkiye'ye dönmüş olabilirdim. Türkiye'de yine sivil toplumda çalışırdım. Başka biriyle tanışırdım. Belki kendi işimi kurardım. Hiç bilmiyorum. Dolayısıyla hani burada bütün seçeneklere de açık olmak lazım. Bazen bu çok şey vardır. Acaba mesela işte Budapeşte'ye gelmeseydim ne olurdu? Ya da acaba o trenden indikten sonra direkt kursa gidip kaydolsaydım ve bu mülakata teşekkür ederim, ben katılmıyorum deseydim ne olurdu? Bu şekilde baktığımız zaman bir sürü şey var aslında. Yollar hep kesişiyor, gidiyor, dallanıyor, budaklanıyor. Ama dediğim gibi günün sonunda da hep o zihnimize varmak istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya doğru aslında bizi götürüyor. Yani ben Fransa'da da kalsaydım büyük ihtimalle yine kuruluşlara başvurmaya çalışacaktım. Türkiye'de olsaydım yine benzer bir şey yapacaktım. Ha, hedeflediğimiz şeye ulaşmamız zaman alabilir. Belki 2 ay sonrasında ulaşabileceğim, belki 1 yıl sonrasında, belki 10 yıl sonrasında, bunu bilmiyoruz. Ama burada o süreçte elde etmiş olduğumuz kazanımlar, hayatımıza giren insanlar, onlardan öğrendiklerimiz, Nihat olarak, kişisel olarak gerçekten kendimizdeki değişimi görmüş olmak ve bu değişime de açık olmak arkadaşlar çok kıymetli. İnanın Fransa'ya gitmeden önceki Nihat'la Fransa'ya gittikten sonraki Nihat arasında çok büyük fark vardı. Nasıl, neden bu fark kaynaklanıyor derseniz, Türkiye'de çok aktif, çok sosyal bir arkadaş grubu olan biriyken oraya gittim, arkadaş grubum yok. Orada tabii ki birazcık daha kendime vakit ayırmaya başladım. Yani kendi kendime ben hayatımda ilk kez 27-28 yaşında parka gidip oturup kitap okudum arkadaşlar. Bu hani Türkiye'de olmuyor diye asla bir şey söylemiyorum ama benim kendi hayatı yaşayış tarzım içerisinde bunu hiç yapma fırsatı bulamamıştım. Kendi kendime oturup ne bileyim işte bir şeyler yazmak, çizmek vesaire çok daha farklı bir yapı oldu ve arkadaşlıklarınızı da orada gözden geçiriyorsunuz. Yani kimler sizi ne kadar hal hatır sormak için arıyorlar, kimler sizi ne için arıyorlar, bütün bunları da değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla oradan döndüğümde hem arkadaş olarak çok fazla filtreleme yapmıştım, dürüst olmak gerekirse, ve bu iyi gelen bir şey, iyi de olan bir şey. Bu da başka bir başlık aslında, 30 yaşına kadar iyikilerim içerisinde sayacağım başlıklardan. Hem de Nihat olarak ben kendime nasıl vakit geçiriyorum, kendime nasıl daha iyi gelecek şeyler yapabiliyorum'a dair bazı şeyler oluşmuş oldu arkadaşlar. Evet, pasaportum cebimde. Gezmeye, tozmaya, pasaportumun bana öğreteceklerine dair her zaman hazır ve nazırım. Bunlara açığım. Bu süreçteki öğrenimler her zaman bir pozitif olmuyor. Negatif anlamda öğretiler de söz konusu. Buna da açık olmak lazım elbette. Ama hayat bir yol ve bu yolda bizler yürüyoruz. Bu yolda zaman zaman karşımıza insanlar çıkıyor. Zaman zaman biz bazılarının karşısına çıkıyoruz ve iyi ki karşıma çıktın diyoruz veya duyuyoruz. Onun için de bu illa pasaport dediğim şey yurt dışı olmak zorunda değil. Yaşadığımız şehirden, ülkeden başlayabiliriz arkadaşlar.
Alalım elimize müze kartımızı, alalım elimize kimliğimizi, yaşadığımız şehirdeki hiç gitmediğimiz mahalleye gidelim. Yaşadığımız şehirde konuşmadığımız insanlarla konuşalım. Yaşadığımız şehirde gezmediğimiz müzeleri gezelim. Önce kendi yerimizden başlayalım. Ondan sonrasında diğer şehirlere gidelim. Her zaman oturup kalktığımız insanlardan farklı kişilerle de oturup kalkalım. O nasıl düşünüyor? O nasıl bakıyor? Farklı siyasi görüş olabilir. Farklı kültürden geliyor olabilir. Farklı inanıştan geliyor olabilir. Ama bunları görmek önemli. Eğer biz bunları görmeye açık olmazsak nihat olarak gelirim, nihat olarak giderim. Ne kimseye bir şey katarım, ne kimseden bir şey alırım. Bu da tercih meselesi elbette ama neden bir ömrümüz varken bunu bu şekilde geçirelim ki diye ben kendime soruyorum. Şimdiye kadar çok farklı görüşten, inanıştan, kültürden kişiyle bir araya geldim. Yaşadım, aynı odada yaşadım, aynı evde yaşadım. Hala da çalışıyorum, yaşıyorum ve gerçekten bunu çok net söyleyebilirim ki işte dünya vatandaşı değiliz dediğim şey bu ya. İşte dünya vatandaşı olmak birazcık da böyle bir şey arkadaşlar. Yani dünyada ne olup bittiğini farklı etkenlere bağlı olarak değerlendirebilmek, o esnekliğe sahip olabilmek. Ama tüm bu esnekliğe sahip olurken çok önemli bir şey burası. Kendi değerlerimizden de ödün vermemek arkadaşlar. Yani ben nihat olarak benim belli başlı inançlarım var, değerlerim var. Ama senin inançların, değerlerin benimle tamamen tezat olabilir. Ben seni tanıdım. Sen böyle bakıyorsun hayata. Tamam, demek ki böyle insanlar var. Bu şekilde bakıyorlar. Neden o şekilde baktığına dair bana açıklama yaparsan, neden öyle baktığını anlayabilirim. Ben de sana kendimi açıklayabilirim. Ama bunun sonucunda benim senin gibi düşünmem, senin benim gibi düşünmen gerekmiyor arkadaşlar. Ama özetle kendi içimizdeki değerlere sahip olup esneklik ve sahip çıkmamız gereken kavramları dengesini kurmak lazım. Değerler değişebilir, değişemez demiyorum. Ama tamamen bu serüven içerisinde kaybolup her farklı kültürden bir araya geldiğim zaman onların kültürüne uyum sağlamak gibi bir şeyden de bahsetmiyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur bu kısım. Birazcık böyle tam tanımlayabildiğime emin olamadım. Ama sözlerimi burada birazcık artık toparlamaya çalışıyorum. Özetle dediğim gibi keşfetmeye, öğrenmeye en yakınımızdan başlayalım. Hiç konuşmadığımız komşumuz varsa bir gün onunla oturalım konuşalım. Ne yapıyormuş, ne ediyormuş. Süreç böyle. Sakın bu videodan işte vizeler çıkmıyor, randevular sıkıntı, bir de pasaportla yurt dışına çıkmak mı? Hayır, bu pasaport tamamen bir metafor. Bende hem metafor hem gerçek anlamda kullanıldı anlattığım hikayede ama pasaportumuz aslında burada. Biziz. Biyometrik fotoğrafımız da burada. Dolayısıyla en yakınımızdan keşfetmeye başlamayı önerebilirim arkadaşlar size. Hayat paylaştıkça güzel diyorum tekrar. Şimdiye kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunlarla ilgili sizler özellikle genç arkadaşlardan 30 yaşına geldiğinde ilkilerle ilgili şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz gibi merak ettiğiniz başlıklar varsa, sizlerin de 30 yaşına kadar iyi ki şunu yaptım dediğimiz unsurlar varsa onları da bu kanalda paylaşmaya, değinmeye gayret etmek isterim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Beğenmeyi unutmayınız ve tabii ki abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız.